Bugün gezegenin en zeki canlılarıyız. Bedenimizi uzaya taşıyabiliyor. Mikroskobik düzeydeki molekülleri manipüle ederek hastalıkları tedavi edebiliyor. Bilgiye saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Makineler yapıyor. O makinelere düşünmeyi öğretiyor. Hatta artık bu düşünceyi başka düşüncelerle beslemesini sağlayabiliyoruz. Sanat üretiyoruz, tarih yazıyoruz, atomu parçalayabiliyor, kara deliklerin içinde ne olduğunu hesaplayabiliyoruz. Her gün milyonlarca insan akıl dediğimiz bu garip mefhumu kullanıyor. Bu kadar karmaşık bir dünyayı kuran şey sadece fiziksel gücümüz değil, çok daha soyut bir yeteneğimiz olan zekamız. Ama bu seviyeye bir anda ulaşmadık. Zamanı geriye sardığımızda bizler de diğer tüm canlılar gibi doğaya uyum sağlamak zorunda olan, çevresel tehlikelere karşı çaresiz, avcılar karşısında savunmasız bir türdük. Korkuyorduk. Sıcak, soğuk, yırtıcı hayvanlar, karanlık. Doğanın tüm sertliğiyle üzerimize geldiği o çağlarda tırnaklarımız, dişlerimiz ya da kas gücümüz bize üstünlük sağlamıyordu. Ama beyinlerimiz farklıydı. Zekamız henüz bugünkü kadar gelişmemişti ama kıvılcımı vardı. Alet yapmaya başladık. Taşları şekillendirdik, sopaları kullandık, avlanmayı planlamaya başladık. Zamanla bu yetenekler evrimsel avantaj sağladı. Beyin büyüdü, korteks gelişti, bellek uzadı, dil oluştu. Bilgi aktarımı başladı. Anılar artık sadece bireye ait değildi, nesilden nesile geçen kültürel bir hafızaya dönüştü. Bu evrimsel bir kırılmaydı. Bilgi genlerin dışına taşınmaya başlamıştı. Zeka bu noktadan sonra yalnızca problem çözme aracı olmaktan çıktı. Hayal etme, soyutlama, semboller yaratma yetisi gelişti. Zeka, olanı olduğu gibi görmekle yetinmeyip, olması muhtemel şeyleri de düşünebilme kapasitesine dönüştü. Zeka, zamana karşı bilinç kazandıkça geçmişten ders alabilir, geleceği öngörebilir hale geldi ve belki de en önemlisi anlam aramaya başladık. Sadece nasıl değil, neden sorusunu da sormaya başladık. Zeka sayesinde ölümden sonra ne olacağını, yaşamın amacını, adaletin ölçüsünü tartışır olduk. Bu noktada zeka insan olmayı mümkün kılan bir güç haline geldi. Ama dönüp hikayemizin satır aralarına ve anlattığımız mitlere baktığımızda zekanın çok ağır bedelleri olduğunu görebiliyoruz. Hatta öyle ki tanrıları en çok öfkelendiren şeylerden biriydi. Peki neden? Mitler sadece tanrıların hikayeleri değildir. Aynı zamanda insanlığın hangi özellikleri ödüllendirdiğini, hangisindense çekindiğini gösteren kültürel aynalardır. Bu aynada zekanın çok kez şüpheyle karşılandığını görüyoruz. Tanrılar güce karşı çıkana değil, düzene kafa tutana öfke duyarlar. Çünkü güç kaba kuvvetle dizginlenebilir ama zeka kaçak bir yangın gibidir. Nereye sıçrayacağı, neyi tutuşturacağı belli olmaz. Sorgulayan zihin yalnızca tanrıları değil, onların koyduğu yasaları da tartışmaya açar. İşte bu yüzden mitlerde en ağır cezalar çoğu zaman zeki karakterlere verilir. Onlar kuralı çiğnemekten değil, kuralın mantığını sorgulamaktan suçlu bulunurlar. Prometheus, Loki, Daedalus, Sisyphos, her biri tanrıların sınırlarını test eden bir zihnin temsilcisi olarak karşımıza çıkar. Ve her biri sonunda aklının bedelini öder. Tanrıların zekaya karşı duyduğu bu derin huzursuzluk Sisyphos'un hikayesinde zirveye ulaşıyor. Sahi ne yapmıştı o? Sisyphos, Korint'in kurucusu ve kralıydı. Aynı zamanda gelmiş geçmiş en kurnaz ölümlülerden biriydi. Hikayesi sıradan bir cezalandırma öyküsü değil. Tersine tanrılarla defalarca satranç oynayan bir aklın ölüme karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Her şey Sisyphos'un nehir tanrısı Asopos'a yardım etmesiyle başlıyor. Asophos'un kızı Egina, Zeus tarafından kaçırılıyor. Zeus'un bu suistimalini öğrenen Sisyphos, Asophos'a gerçeği söyleme karşılığında kendi kalesine bir su kaynağı istiyor. Bu pazarlık tanrıların sırlarını ölümlülere açmak anlamına geliyor ve Zeus için kabul edilmez bir ihanet olarak değerlendiriliyor. Öfkelenen Zeus onu cezalandırmak üzere ölüm tanrısı Thanatos'u gönderiyor. Ama Sisyphos sıradan biri değil, Thanatos'u kandırıyor. Onu zincirleyip hapsediyor. Böylece kimse ölemez hale geliyor. Dünya alt üst oluyor. Savaşlar yapılıyor ama ölen olmuyor. Kaos büyüyor. Sonunda savaş tanrısı Ares müdahale ediyor. Thanatos'u serbest bırakıyor ve Sisyphos'u yeraltı dünyasına gönderiyor. Ama Sisyphos ölmeden önce karısından kendisine geleneklere uygun cenaze töreni yapmamasını istemişti. Hades'in huzuruna çıktığında ölüler diyarında olması gerektiği gibi gömülmediğini söyledi. Bu durumun tanrılar nezdinde büyük bir saygısızlık olduğunu iddia edip karısını cezalandırmak için yeryüzüne dönme izni istedi. İzin verildi ve Sisyphos tekrar hayata döndü ama bir daha geri dönmedi.
Yıllarca yaşamaya devam etti. Ta ki tanrılar onu ikinci kez yakalayana kadar. Bu kez artık kaçamayacağı bir ceza verildi. Dev bir kayayı dik bir tepenin en üst noktasına kadar yuvarlayacaktı. Ama her seferinde taş tam zirveye ulaştığında geri yuvarlanacaktı. Sisyphos sonsuz bir döngüye mahkum edildi. Aynı hareketi tekrar tekrar yapmaya, hiçbir kalıcı sonuç elde etmeden çabalamaya. Bu ceza onun zekasına karşı tanrıların verdiği mutlak ve sessiz intikamdı. Zafer değil, teslimiyet değil ama bitmek bilmeyen bir boşluk. Çünkü tanrılar fiziksel bir hapishaneden ziyade aklıyla savaşamayacağı bir sonsuzluk yaratmak istemişti. Sisyphos sadece bir suçlu değildi. O, tanrıların düzenine karşı aklıyla baş kaldıran bir tehditti. Cezası da bu yüzden öylesine sembolik, öylesine yaratıcıydı. Çünkü tanrılar onun bedenini değil, zihnini dize getirmek istediler. Sisyphos kaba kuvvetle değil, zekasıyla savaşmıştı. Ölüme meydan okumuş, tanrıların planını bozmuş, kurnazlıkla hem Thanatos'u hem de Hades'i kandırmıştı. Ama tanrılar bir şeyi çok iyi biliyordu. Böyle biri zincire vurulamazdı. Onu susturmanın tek yolu, zekasını hiçbir işe yaramayacağı bir döngünün içinde hapsetmekti. Sisyphos'a verilen ceza dışarıdan bakıldığında sadece fiziksel bir işkence gibi gözükse de aslında çok daha derindi. Onun gibi biri için en ağır ceza, çözülemeyecek bir problemin içine hapsolmaktı. Her defasında aynı yolu yürümek, aynı taşı yukarı taşımak ama hiçbir sonuç alamamak. Bu düşünceye vurulmuş bir prangaydı. Yani ceza aslında taş değil, sonuçsuzluktu. Tanrılar onu yok etmediler, onu kendi zihninin içinde bir çıkmaza sürüklediler. Çünkü asıl tehlike onun varlığı değil, onun düşünmesiydi. İyi de ne vardı ki düşünmekte? Akıl yürütmekte, mantığını ve aklını kullanmakta ne vardı bu kadar? Neden zeka bu kadar ağır cezalarla karşılık buluyordu? Çünkü düşünmek sadece anlamaya değil, karşı çıkmaya da kapı aralıyordu. Düşünmek verilenle yetinmemekti. İşte bu yüzden sadece Yunan mitolojisinde değil, pek çok inanç sisteminde de aklını kullanan figürler benzer biçimde cezalandırılmıştı. Örneğin İslam inancında şeytanın yani iblisin Allah'ın emrine karşı gelmesi, kibirle olduğu kadar öte yandan bir mantık yürütmeyle de açıklanabilir. Allah Adem'i yaratıp meleklere ona secde etmelerini buyurduğunda iblis itiraz etmişti. Gerekçesi açıktı. Ben ondan üstünüm. Beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın. Bu bir düşünceydi. Elementlerin doğası üzerinden yapılan bir kıyaslama, bir mantık silsilesi. Ama bu mantık tanrısal emre karşı geliyordu. Yani burada da zeka başkaldırının temeliydi. Kendi iç tutarlılığı olan bir akıl yürütme itaati reddetmişti. Ve bu affedilmedi. İblis cennetten kovuldu, lanetlendi ve sonsuza dek dışlandı. İblis aklını kullanmıştı ama bu akıl sınırlı bir varlığın mutlak bir buyruğu anlamaya çalışmasıydı. İsyanı kendi mantığı içinde tutarlı görünse de ilahi düzenin bütünlüğünü kavrayamayan bir varlığın eksik yorumuydu. Bu yüzden onun durumu Sisyphos'tan biraz farklı. Sisyphos, tanrıların düzenini bozduğu için değil, zeka ile onları alt ettiği için cezalandırılmıştı. Oysa iblisin başkaldırısı, kendi konumunu yanlış yorumlayan bir varlığın hikmetin arkasındaki iradeyi kavrayamamasından kaynaklanmıştı. Yani iblisin kullandığı akıl, sınırları bilinmeyen bir akıldı. Bu nedenle sadece sorguladığı için değil, sorgularken haddini aşması nedeniyle dışlandı. Tevrat'ta geçen Adem ve Havva'nın cennetten kovuluşu da yine bilgiyle ilgiliydi. Onlara yasaklanan yalnızca bir meyve değil, iyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesiydi. Yani bilmenin kendisiydi. Bu yasağı çiğnediklerinde çıplak olduklarını fark ettiler. Utanmayı öğrendiler. Saklanmaya başladılar. Bu bilinç kazanımının başlangıcıydı. Masumiyetten farkındalığa geçişti. Ama bu farkındalık tanrısal düzene karşı bir tehdit olarak görüldü ve insanlık cennetten uzaklaştırıldı. Çünkü bilgi, düzenin sınırlarını zorlayan şeydi. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sorgulama cesaretiydi. Ve bu cesaret, kutsal olanla insan olan arasında kapanmayan bir uçuruma dönüştü. Sisyphos mitinde tanrılar onunla savaşmaz, onu izole ederler. Nedeni açık. Onun gücü silahlarında değil zihnindeydi. Onun içinde onu sonsuz bir döngüye mahkum etmek kesin bir zaferdi. Böylece Sisyphos ne ölür ne de zafer kazanır. Yalnızca süregelen bir döngünün parçası olur. Her gün aynı taş, aynı yokuş, aynı sonuçsuz çaba. Prometheus ateşi çaldı, cezalandırıldı. Sisyphos ise bilgi verdi ve susturuldu. İkisinin ortak noktası tanrılara karşı durmaları değil, tanrısal bilgiyi insanla paylaşmalarıydı.
Prometheus ateşi çalarak yalnızca bir elementi değil, insanın kaderini değiştirecek bir aracı teslim etti. Sisyphos ise Zeus'un sırrını ifşa ederek tanrısal planın perde arkasını açığa çıkardı. İkisi de bilgiyi saklamadı, onu aşağıya indirdi. Tanrılar bu yüzden öfkelendi. Çünkü bilgi paylaşıldığında kontrolü kaybedilir. Bilgi sadece bilenin değil, öğrenenin de güçlenmesine yol açar. Bu yüzden cezaları geçici değil, sonsuz kılındı. Prometheus her gün karaciğeri parçalanarak acı çekti. Sisyphos her gün taşı yukarı yuvarladı. Bu cezalar bitmedi çünkü unutturulmaları istenmiyordu. Tanrılar bu figürleri ortadan kaldırmadı, onları sahnede bıraktı ama sabit bir rol içinde. İnsanlığın gözleri önünde ama her zaman başarısızlıkla sonuçlanan bir döngüde. Böylece bu semboller binlerce yıl boyunca bilgiye erişmenin bedelini hatırlatan canlı anılara dönüştü. Toplumsal hafıza bu hikayelerle eğitildi. Sakın tanrılardan akıllı olduğunu sanma. Sakın sırrı paylaşma. Sakın düşünceni yukarı taşıma. Sistemin işleyişini sorgulayan zihinler dün tanrılar tarafından cezalandırılıyordu, bugünse çoğu zaman itibarsızlaştırılıyor ya da görmezden geliniyor. Zeka günümüzde açıkça yasaklanmıyor belki ama sessizlikle boğuluyor. Yenilikçi fikirler, çarkları aksatan ayrılıklar olarak görülüyor. Sorgulayan insan her dönemde rahatsızlık kaynağı oldu. Çünkü sorgulamak alışılmış yapıları çatlatır. Sisyphos bu yönüyle bir mitin ötesine geçti. O artık sadece eski bir efsanenin karakteri değil, sabah işe gidip akşam yorgun dönen, neden yaşadığını sorgulasa da cevabını bulamayan, sistemin döngüsüne mahkum edilmiş modern bireyin sembolü. Her gün aynı taşı yukarı taşıyan, aynı sonuçsuz çabanın içinde debelenen milyonlarca insan farkında olmadan Sisyphos'un kaderini yaşıyor. Varoluşun bu döngüselliği Fransız düşünür Albert Camus tarafından absürt olarak tanımlandı. Camus'a göre hayat, anlam arayan insanla anlam sunmayan evren arasındaki çatışmadan ibaretti. Bu çatışma çözülemezdi ama bu durum umutsuzluk anlamına gelmiyordu. Tam tersine Sisyphos gibi bilinçli bir şekilde taşını taşıyan insan aslında kendi kaderini kabullenmiş değil, onu aşmış olandı. Camus'un şu cümlesi bu düşüncenin doruk noktasıydı. İnsan Sisyphos'u mutlu olarak hayal etmelidir. Belki de özgürlük, anlamın yokluğuna rağmen yaşamaya devam edebilmekteydi. Sisyphos'un cezası yalnızca bir taşı yukarı taşımak değildi. Asıl ceza bu taşın neden orada olduğunu sorgulaması ve bunu başkalarına anlatmak istemesiydi. Çünkü taşı taşımak yorar ama anlamı sorgulamak rahatsız eder. Sisyphos her düşen taşla birlikte sadece emeğini değil, düşüncesini de tekrar yukarı taşıdı. Ve o düşünce tanrılar için en büyük tehditti. Çünkü anlamsız bir sistemin içinde anlam arayan biri, o sistemin temellerini sarsar. Tanrılar onun fiziksel direncinden değil, zihinsel ısrarından korktular. Onu susturmak istemişlerdi ama bunu tamamen yapamadılar. Çünkü Sisyphos her sabah yeniden başlıyordu. Her sabah aynı taşı aynı yokuşa sürerken ne tanrılara isyan etti ne de umutsuzluğa kapıldı. Onun mücadelesi dışarıdan bakıldığında boş ve anlamsız görünse de aslında kendi içindeki anlamını çoktan bulmuştu. Taşı tepeye taşımak onun için artık bir ceza değil, iradenin vücut bulmuş haliydi. Sonuç değişmese bile niyeti her gün yeniden doğuyordu. Tanrılar onu sonsuz bir döngüde cezalandırdıklarını sandılar ama Sisyphos bu döngüyü kendi inancı, kendi düzeni haline getirdi. Bazen en büyük zafer şartları değiştirmek değil, o şartlar altında insan kalabilmektir. Belki de bu yüzden o taşın altındaki kişi aslında en güçlü olandı. Ben Shock Voice. Videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.